Merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bu video serimizde sizlere web sitesi nasıl kurulur en baştan tüm adımlarıyla göstereceğim. İlk öncelikle domain almamız gerekiyor. En ucuz, en uygun ve en kaliteli domainleri nasıl bulabiliriz? Onu sizlere göstereceğim. TLD list diye aratıp Google'da ilk siteye girdikten sonrasında burada çeşitli domain uzantılarını görebiliyorsunuz. En çok tercih edilen .com, .net ve .org oluyor. Tabii Türkçe site açacaksanız .com.tr ve .tr uzantılarını da tercih edebilirsiniz. Bu site sizlere en uygun domainin hangi sitede satıldığını gösteriyor. Mesela .com üzerinden devam edecek olursak burada kayıt için en uygun ücreti Spaceship'te görebiliyorsunuz. Ve domainlerde şöyle bir şey var. Domainler ilk kayıt ücreti genelde farklı. Sonrasında yenileme ücretleri farklı oluyor. Her sene için yenilenme ücreti oluyor. Ve farklı bir sağlayıcıya taşımak için de mesela Spaceship'ten Namecheap'e taşımak için de mesela Namecheap $11 ücret alıyor ve bir sene bu ücretin içinde dahil olarak domaini uzatıyor. Bu şekilde bu 3 adet fiyat politikasını sizlere söyleyebilirim. Buradan mesela Spaceship'ten devam edecek olursak Spaceship'e giriyoruz. Burada istediğimiz domaini yazmamız gerekiyor. Domain seçimi için püf noktalara bahsedecek olursak, domain seçiminde olabildiğince az harf olması, Türkçe karakter bulunmaması ve akılda kalıcı olması gerçekten çok önemli sitenin tutması için. Burada istediğiniz domaini aratabilirsiniz. Örnek veriyorum, Haber Türkiye mesela diyelim. Burada dolu olup olmadığını da görebilirsiniz. Mesela 2000 yılından beri boş değil, dolu. Burada da baktığımızda çeşitli öneriler veriyor. Buraya rastgele bir şeyler uzattığımızda mesela burada uygun olduğunu söylüyor. Burada bunu karta ekleyip buradan devam edip checkout yapabilirsiniz. Promosyon kodunu da veriyor burada. Tabii ki de ilk başta kullanmadıysanız geçerli bu. Bu kodu da buraya yazarak checkout yapabiliyorsunuz. Checkout'tan sonra bilgileri doldurup domain alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra kaç senelik domain alınacağı söyleniyor. Burada 10 seneye kadar bir domain alabiliyorsunuz. Otomatik yenileme olsun mu diye bir seçenek var. Bu seçenekte ise domain kendisini süresi bitince otomatik yenilesin mi, yenilemesin mi diye bir çeşit öneride bulunuyor. Bunu eğer işaretlerseniz kartınızdan otomatik olarak her sene para çekiliyor. Burada da privacy var. Burada da voice bilgilerini gizleyebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak voice sitesine girelim. Buradan mesela nobi.com dediğimizde site ile ilgili bilgiler karşımıza çıkacak. Buradaki bilgileri
gizleme şansınız bulunuyor. Bununla ilgili böyle bir hak tanıyor. Bazı sitelerde bu hak ücretli olabiliyor. Bazı sitelerde ise ücretsiz bu hakkı tanıyor. Böyle bu şekilde gizli oluyor. Normalde bu bilgiler açık oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.